Bugün dünyada en kolay iş İsrail'i kınamak. Yani İsrail'i kınamak, hele bu Filistin'deki saldırılardan sonra, Filistin'e yönelik hücumdan sonra İsrail'i kınamak artık yani kınamamak haber. Kınamak haber değil. Şimdi bu iki açıklamaya da bakıyoruz. Mesela Hamas'ın açıklamasını okuyayım. Bakın iki mesaj, elbette birisi bir devlet, birisi cephede bir kuvvet. Oradaki kategorik olarak farklılıkları göz ardı etmiyorum ama bir açıklamanın ruhu, içeriği bakımından söylüyorum. İran halkıyla dayanışma duygularımızla başlıyor. Yani siz burada İsrail saldırganlığını kınamak, zaten şu anda Afrika'nın en küçük ülkesi de İsrail saldırganlığını kınıyor. İsrail'in içinde Netanyahu'ya karşı muhalefet edenler de İsrail saldırganlığını kınıyor. Ama bugün komşumuz İran'a, bakın ulusal kanal reji ne yazdı? Katil İsrail komşumuz İran'a saldırdı. Orası bizim komşumuz. Orası bizim hatta orası Türk tarihi açısından, Türk medeniyeti açısından da bir bilim merkezi, irfan merkeziydi Türk tarihi açısından ki İran tarihini iyi bilenler Türk tarihiyle İran tarihinin nasıl iç içe geçtiğini iyi bilirler. Tabii son yüzyılda bu dostluğu, kader birliğini, gelenek birliğini, kültür birliğini sabote etmek isteyen, farklılıkları öne çıkaran çok adım atıldı ve maalesef bilinçlerde de yer etti. Dolayısıyla burada İsrail'in saldırganlığını kınamanın ötesinde İran halkıyla birlikte bu mücadelede biz var mıyız yok muyuz? Aslında karar verilecek olan nokta bu. Bir bunun altını çizmek isterim. İkincisi, yani bu savaşlarda, mücadelelerde anlık fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Yani şu anda birisi girse stüdyoya, ikimizin fotoğrafını şu anda çekse o anın gerçeğini veriyor ama savaşlar o anın gerçeğini yansıtan fotoğraflar değil aslında. Bizim Sakarya Meydan Savaşı'nda biz geriye kadar, Polatlı'ya kadar çekilmiştik. O anda Anadolu düşmüştü. İngilizler Anadolu'yu ele geçirmişti Yunan ordusu eliyle ve diğer işgalci kuvvetlerle. Ama ne oldu? 9 Eylül'de denize dökülmüş oldu. Buna benzer tarihte çok sayıda örnek var. Yakın tarihten örnek verelim. Afganistan. Yani en son Pentagon'un çekilmeyi bile elimize yüzümüze bulaştırdık diyerek resmi raporla ilan ettiği, ki ben Afgan güçlerinin, Afgan Kurtuluş Savaşçılarının Kabil'e girdiği gün başka bir televizyon kanalında canlı yayındaydım tam o sırada. Ve orada bir güvensizlik, kendi milletine güvensizlik duyanların mazlum bir ulusa da ne kadar güven duymadığına dair çeşitli örneklerle yüzleştim o programda. Çünkü ifade edilen şunlardı: o kuvvetleri de Amerika yollamıştır. Amerika burada bir planı vardır. Amerika plansız bir iş yapmaz. Her şeye muktedirdir. Her şeye karar verir. Ama ne oldu? Ondan yaklaşık bir sene sonra Pentagon çekilmenin üzerine hazırladığı bir raporda eline yüzüne bulaştırdıklarını çok açık bir şekilde söylemişti. Nasıl kaçtıklarını da oradan izledik. İzlemiştik. Ya da Irak parlamentosu geçen sene Amerika Birleşik Devletleri ülkemizden defolmalıdır diye karar çıkardı. Irak parlamentosu. Siz o kadar işgal edin. Trump'ın deyimiyle milyarlarca doları çöle gömün. Ama ne oluyor? Sizin işgal ettiğiniz ülkede yeniden oluşturduğunuz parlamento bile sizin defolmanız yönünde doğrudan bu kelimeyi de kullanarak karar çıkarıyor. Dolayısıyla ya da şimdi biz Suriye politikasında hem AK Parti'nin hem de ABD-İsrail saldırganlığının eleştirilerinin, AK Parti'nin dış politikasında çok sert eleştirdik, karşı çıktık. Türkiye'ye zarar vereceğini, orada bir Suriye, birleşik bir Suriye devletinin Türkiye'nin çıkarları için gerekli olduğunu hep anlatıyorduk. Ama ne oldu? Bir şekilde iktidar değişti, bir atak yaptılar Atlantik kuvvetleri. Fakat ne oldu? Şimdi Şara'yı cihatçılar öldürebilir diyerek cihatçılar acaba Türklerin kontrolüne mi girdi? Türk istihbaratının kontrolüne mi girdi? PYD ile niye bu kadar uğraşmaya başladı? Hatta Şara'nın denetimindeki bazı cihatçı gruplar ayrıldılar ve biz bundan sonra HTŞ ile birlikte hareket etmiyoruz diyerek Şara'yı da Türklerin piyonu ilan ettiler. Dolayısıyla burada her yeni durum, yeni saflaşmalar, yeni dengeler ve her kuvvet yeni durumu kendi lehine çevirebilmek için ataklar yapıyor. Dolayısıyla burada şu anda izlediğimiz manzara, yani İsrail'in saldırganlığına bağlayacağım.
arkada bıraktığımız Afganistan'da, Irak'ta ve Suriye'de yaşadığımız olaylar ve olgular şunu gösteriyor ki emperyalist merkezler ne kadar silah gücüyle bir ülkeye saldırsalar bile plan yapmakta, oyun kurmakta zorluk çekiyorlar. Bunu arkada bıraktığımız 30 yıllık dönemde gördük. Bugünün evet İsrail silah gücüyle İran'a yüklendi, saldırdı. Bunun birçok sebebi var. Yani Amerika Birleşik Devletleri yanıyor, yıkılıyor şu anda. Otomobiller, polis arabaları sokaklarda ateşlere veriliyor. Daha birkaç sene önce ABD Kongresi basıldı ve içinden ölüler çıktı. Emperyalist merkezlerin nasıl dünya ekonomisinde yuvarlandığını ve silahlı güç itibariyle de Asya kuvvetleriyle baş edemeyeceğine dair verileri hep ulusal kanalda neredeyse tek başımıza Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz. Bu saldırı, bu mücadelenin içerisinde çöken bir kuvvetin, kuvvetlerin tutunma çabası aslında. Ve burada İran'ın soğukkanlılıkla yaklaşacağını tahmin ediyorum. Çünkü zaman Asya kuvvetlerinin lehine. Hem dünya, tabii bu bir ulusal kanalın faraziyesi değil, bir hayali de değil, bir nesnel bir gerçeklik. Bu nesnel gerçekliği 2001 yılında Aydınlık Gazetesi'nin tam manşetlerinde bile ABD'nin 2040-2050'de dünyada motor güç, sürükleyici güç hem askeri bakımdan hem de ekonomik bakımdan olamayacağına dair raporları bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin raporları yayınlıyordu, kurumları yayınlıyordu. Dolayısıyla buradan şuraya geleceğim. Hem ekonomik açıdan işte 1950'lerde dünya üretiminin %50'sini yapan bir Amerika Birleşik Devletleri şimdi %15-20'lere düştü, geriliyor. Askeri açıdan da geriliyor. Çin'le baş edemedi, Rusya'ya diş geçiremedi. Rusya şimdi kendisine yönelen kuvveti bir anda hücum etti ve engelledi. İran'da aslında son 30 yıldır ambargolarla ayakta kalan bir devlet. Yani ambargolarla savaşmayı bilen, mücadele eden bir devlet. Bunun altını çiziyorum. Çünkü ambargo demek boğazını sıkmak demek bir devletin. Yani nefes almasını engellemek demek. Ve ambargolara rağmen bir şekilde ayakta kalmayı başaran devlete artık doğrudan hücum etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü İran yine ayakta. İran milletiyle, devletiyle ayakta olan bir kuvvet. Ambargoların yani bunu şuradan örnek vereyim. Bakınız bizim birkaç sene önce domateslerimizi almadı diye Rusya nasıl gürültü patırtı koptu değil mi? Bizim tarımımız çökecek diye. Yani Tarım Bakanlığı bile açıklama yaptı. Rusya'yı davet ediyoruz. O uçak düşme Karlov'un suikaste uğradığı dönemde siz hele bir de Türk ekonomisi ihracata dayalı büyümeye odaklı olduğu için ambargo bir anda nefesinizi sıktığı anda Türkiye'de de yaşadık. Bir domatesimiz satılmadı diye hemen ortalık toz duman oldu. Siz İran'ı 40 yıl böyle yaşıyor. Böyle bir devlet olarak düşünüyor. Yani petrolü var satamıyor. Ürettiğini dışarıya çıkaramıyor. Uluslararası bir izolasyon içerisinde ve Filistin'in de en büyük destekçisi. En büyük destekçisi. Bugün Hamas zaten bunu defalarca ilan etti. İran sayesinde biz ayakta kaldık diye. Türkiye'deki mezhepçiler tabii bunu karalıyordu. Bir kuşağı üzerinden, bir teori üzerinden sanki Hamas da Şiiymiş gibi. Yani Hamas ağırlıklı olarak biliyorsun Sünni bir kuvvet olmasına rağmen. Yani biz bunları zikretmeyi bile ayıp ve yanlış görüyoruz ama zikretmek zorunda kalıyoruz. Yani şu Şii, şu Sünni diye. Bizim tek ölçümüz var çünkü. ABD ve İsrail saldırganlığına karşı olup olmaması idi. Dolayısıyla buradan şöyle sözlerimi toparlamış olayım. Yani bu saldırı anlık bir evet İsrail'in bir hücumu ama toplamda tarih süzgecinden baktığımızda ve yakın döneminde verilerini incelediğimizde şu anki fotoğraf gerçeği yansıtan bir fotoğraf değil. Önümüzdeki dönemde bu çöküşü yani belki şöyle bir ölçü koyabiliriz. İsrail'in İran'a saldırısı İsrail'deki iç dengeleri nasıl etkileyecek? Bu önemli. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri yakıp yıkılırken içerisinde büyük problemlerle uğraşırken yönetici kastın iki temsilcisi Musk'la Trump'ınla bile birbirine saç baş girdiği bir süreçte Netanyahu'nun koltuğunun sallandığı bir süreçte İran'a saldırı onları kurtarır mı? İran'a saldırı onları kurtarmayacak. Çünkü bu bunalım yani bu saldırı o bunalımların bir ürünü aynı zamanda bunun altını özellikle çizmek istedim.